fikri çok ciddi bir karar. Buna karar vermek, planlamak, hazırlık yapmak, buna dair bilgi, veri toplamak gerçekten çok ciddi, çok hayati bir karar. İnsan hayatında büyük sonuçları olan bir olgu bu. Nächster Halt, Station Schloss. Für den Schlossbesuch bitte aussteigen. Next stop, Castle Station. Please leave here to visit the castle. Turist olarak bir bölgeyi gezerken rahatsın. Ekonomik kaygıların çok fazla yok. Gün içerisinde bir iş peşinde değilsin, koşturmacan yok. Amacın eğlenmek, stres atmak. İşte kültür turizmi ise oranın doğal güzellikleri, kültürel ögeleri, bunları ziyaret etmek, fotoğraf çekmek, sosyal medyayla bunu paylaşmak insanlarla. Bunlar oluyor. Ama göç ettiğinde daha temel, daha zaruri şeylerle karşılaşıyorsun. Başlangıçta işte ev bulma büyük bir sorun Almanya'da, herkesin bildiği gibi. İşin hazır değilse, hazır bir işle gelmiyorsan büyük bir problem. Bizim için böyle bir problem yoktu. Sosyal hayat, yani sonuçta geldiğin yerde ait olduğun bir sosyal ağ var. Bir aidiyet duygun var. Burada bunu yeniden inşa etmek zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla turist olarak bir ülkeyi gezmekle, ülkeye gitmekle, o ülkeye göç etmek, o ülkeye yerleşik olarak gidip kök salmak yeniden gerçekten birbirinden çok farklı şeyler. Nedir abi bu göçün görülmeyen yüzü dediğimiz kısmı nedir? Nasıl açıklayabiliriz? Göç etmiş, bu tecrübeyi yaşamış biri olarak bu süreci bize nasıl anlatırsın? İnsan göç etmeden önce kafasında bir hayal, bir resim kuruyor. Sende de durum böyle miydi? Hayal ettiğin şeylerle yaşadığın şeyler arasındaki farklılıklar nelerdi? Nerede hayal tahmin edebiliriz? Göç fikri çok ciddi bir fikir, çok ciddi bir düşünce Cem. Buna karar vermek, planlamak, hazırlık yapmak, buna dair bilgi, veri toplamak gerçekten çok ciddi, çok hayati bir karar. İnsan hayatında verilmesi gereken ya da verildiğinde çok büyük sonuçları olan bir olgu bu. Ya göçün çok fazla nedeni var, herkesin bildiği gibi, ama bizim göçümüz ya da benim göç fikrim bir zorunluluktan çıkmadı. Bir meraktan çıktı. Yani ben işimi severek yapıyordum, uzun yıllar boyunca yaptım. Ama bir farklılık, bir deneyim arayışı beni bu göçe itti, zorladı. Ama ekonomik bir zorluk değildi mesela benimki, sosyal bir zorluk değildi. Ben yurt dışı deneyimimin kariyerim açısından da iyi olacağını düşünerek bunu kurguladım. Tabii ki göçten önce bildiğim Almanya'yla, Avrupa'yla şimdi gördüğüm, bildiğim Almanya ve Avrupa arasında tabii ki fark var. İnsan daha önce Avrupa'ya gelmemişse, Almanya'ya gelmemişse ya da çok fazla seyahat etmemişse bence göçten çok daha yoğun etkileniyor. Seni en çok zorlayan şey ne oldu ilk geldiğinde? Bürokrasi oldu sanırım. Çünkü ben ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Tabii o izlediğim videoların ve sosyal medyanın etkisiyle ben markete saldırmıştım. Bir o markete, bir başka markete, farklı marketlere girip, çünkü hep onlar önümüze çıkıyordu. Market fiyatları karşılaştırılıyordu. Ve gerçekten böyle mi diye marketlere yoğun girdiğimi, alışveriş yaptığımı hatırlıyorum. Ve ne kadar cebimdeki paraya göre ne kadar az harcadığımı görüp gerçekten şaşırıyordum ve fişleri tanıdıklarıma atıyordum. İşte eşim Türkiye'deydi o zaman, ona gönderiyordum.
Arkadaşlara gönderiyordum. Bunu aldım, bu kadar tuttu. Bunu aldım, bunu almama rağmen bu kadar tuttu diye. Alım gücü refahı. Evet, o benim çok dikkatimi çekmişti. Ama zorluk anlamında bürokrasi. İlk öğrendiğimiz şeylerden biri. Ben İngilizce ile geldim ama Almanca ilk öğrendiğim şey ne diye soracak olursan Danke'den, Bitte'den önce ya da sonra termin. Termin sözcüğü bizim böyle hayatımıza oturdu. Çünkü bir yerlere başvurmak zorundasın sürekli ve bunun için bir rezervasyon yapmak zorundasın. Sürekli sorulan haben Sie Termin? Terminin var mı? Rezervasyonun var mı? Ve sürekli belge toplamak durumundasın. Ve o topladığın belgelerle gittiğin görüşmeden sonra bir bekleme süreci. Bu her şeyde böyle. Yani daha önceki yaşamında bürokrasiyle bu kadar temas halinde olmak zorunda kalmamış. Almanya'da özellikle kalmaz. yeni göç eden birinin bürokrasiyle temas trafiği oldukça yoğun oluyor. Yoğun oluyor. Burada büyük bir sabır gerekiyor. Bu sabrı öğrenmeniz gerekiyor. Ya da sistem size zaten bunu öğretiyor. Her şey için böyle. Ehliyet süreci için böyle, evde oturduğun ikametgah başvuru süreci için böyle, herhangi bir iş başvurusu için böyle, arkadaşınla görüşmek için bile böyle aslında. Yani Türkiye'de çok yoğun bir telefon trafiği ve ilişki ağı var. Biz Akdeniz coğrafyası insanları olarak hayatın içinde yoğun bir şekilde geceli gündüzlü aktifiz ve yaşıyoruz. Sokakta bir hayat devam ediyor. İş hayatı, sosyal hayat yoğun bir şekilde akıyor ve örneğin birini arayıp hadi kahve içelim mi, hadi şuraya gidelim mi diyebiliyorsun. Ama buraya geldiğinde bir insanla görüşmek bile büyük bir mevzu oluyor. Yani Almanca dersi aldığımız bir hanımefendi vardı mesela geldiğimizde. Bize bir mesaj gönderiyordu. Biz de karşılığında bir mesaj gönderiyorduk. Sonra bir şey soruyorduk ama 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat, 1 gün, 2 gün, 3 gün sonra cevabı geliyordu. Biz buna başta çok şaşırdık. Bu yavaşlığa, bu planlamaya. Evet, buna çok şaşırdım kişisel olarak konuşmam gerekirse. Neden bir insan bir mesaja, bir telefona hemen cevap vermez? Buradaki hayat ritmi gerçekten Türkiye'deki gibi akmıyor. O hız yok. Birinden bir şey istediğinde o önce bunu tartıyor, düşünüyor, sana bir süre veriyor, zaman veriyor. Onu da beklemek zorunda kalıyorsun. Yani beklemek sadece o bürokratik mevzu sadece sosyal hayatta ya da devletle olan ilişkinde değil. Aynı zamanda ikili ilişkilerinde, aynı zamanda arkadaşlık ilişki. Bu onlar için çok normal ya da buradaki hayat için, hayatın ritmi için çok doğal rutin, sıradan buradaki insanlar için ama yeni gelen insan için gerçekten şaşkınlık yaratabiliyor, zorlayıcı olabiliyor ve sabırsızsanız rahatsız edebiliyor. Zaman kavramının yavaşlığı ilk başta çok söylediğin gibi karşılaştığımızda şaşırdığımız ve alışması zor konulardan bir tanesiydi. Ama alıştıktan sonra bir konfor da yaratıyor bu tür durumlar. Çünkü yani bizim alışkın olduğumuz hayat ritminin dışında biz daha random yaşayan insanlarız. Gün içerisinde planlarımız değişiyor. Yani o hafta değişiyor. Belki biraz kervanı yolda düzen insanlarız. Ama buradakiler kesinlikle böyle yaşamıyorlar. Böyle bir alışkanlıkları yok. Burada hayat sizi buna zorluyor. Böyle yaşamaya zorluyor. Yaz tatili planlarınızı bile en az işte 3 ay, 5 ay, 6 ay önceden yapmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü uçak biletlerini düşünüyorsunuz, rezervasyonları, otel vesaire masraflarını. Burada ister istemez hayatınızı, belki gününüzü, haftanızı değil, yıllarınızı planlıyorsunuz. Dil konusuna geçecek olursak, dil konusu ciddi problem. Bize bu... Nasıl hissettin kendini sosyal yaşamın içine katılmak zorunda kaldıktan sonra ya da sosyal yaşama başlamak zorunda kaldıktan sonra markete gitmek, ev kiralamak, hastaneye gitmek, bürokrasiye gitmek, orada dil bilmemek, o korku,
büyük zorluklardan bir tanesi. Evet, çok büyük bir zorluk, çok temel bir şey. Yeni bir yerde yaşayacaksanız oranın dilini bilmeniz çok temel bir şey. Olmazsa olmaz bir şey. Biz bunu biraz hafife aldık. Yani İngilizceyle çözebiliriz şeyi vardı, rahatlığı vardı. Belki de bu bize yanlış aktarıldı. Belki gerekli bilgilendirmeler yapılmadı. Ama bir arkadaşımız mesela yabancılar dairesine, Ausländerbehörde'ye gittiğinde ve İngilizce konuşmaya çalıştığında burası Londra değil cevabını almış. Ve biz bunu duyduğumuzda hayda dedik yani. Hani İngilizce konuşamayacaksak ne yapacağız? Hızlı bir şekilde Almanca öğrenme süreci başladı. Yani Bunu başta genellikle dile gerekli evraklar listesi gibi yaklaşıyoruz. Hani sadece gerekli evraklar listesinin dışında yaşamak için göçün en önemli ve en üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi dil diyebiliriz değil mi? Dil kesinlikle konuda... dil bunlardan biri. İlk 3 sıraya yazabileceğiniz bir madde, bir konu. Dille hakimiyetiniz sizin buradaki yaşayacağınız zorlukları azaltacak ya da çoğalmasına neden olacak müthiş bir faktör, müthiş bir etken. Yani bu doğru orantılı. Ne kadar dile hakimseniz, ne kadar dil biliyorsanız Almanya'da o kadar rahat edersiniz. Bu bir gerçek. 2 kere 2 4. Bu herkesin deneyimlediği bir şey. Bazıları bunu benim gibi geldikten sonra yaşayarak öğreniyor, deneyimliyor. Sana mı bakayım? Açın neresi olsun? Valla bu tarafa o konuşursan şuraya daha hoş olur. Oraya. Şöyle kamera direkt kameraya değil de şuraya falan böyle. Okey. Ne konuşacağız şimdi abi tekrar? Kendini bir tanıt istiyorsan. 67. kere diyorsun. Start. Söz sende Mevlüt. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Adım Mevlüt Yamaç. Öğretmenim. Durduralım mı? Okey. Sana bakıyorduk, şöyle bakıyorduk. Evet. Adım Mevlüt Yamaç. 2019'da 7 yıl önce Almanya'ya göç ettim. Teşekkürler. Mevlüt Yamaç. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimimi tamamladım. Kitabın ortasından başlayalım. Nasıl düşünülüyor, nasıl sanılıyor Almanya'ya gittiğimde ya da bir yurt dışına göç ettiğimde burada kıymeti bilinmiyor ama oraya gittiğimde hemen değerlendireceğim. Çok güzel bir hayat yaşayacağım. Bu kadar kolay mı yani abi? Nedir bu? Aslında ben bu noktada şeye değinmek istiyorum. Türkiye'de orta sınıfın, beyaz yaka dediğimiz doktor, öğretmen, mühendis vesaire bu kesimin büyük bir yanılgısı var. Yani bu belki sosyal medya illüzyonu. Yani bu bir Instagram'dan kaynaklı. Çünkü çok fazla bu tür içerik var sosyal medyada, Instagram'da ağırlıklı olarak. Avrupa çok iyi. Avrupa'da hak edene hakkını veriyorlar. Liyakat üst seviyede, maaşlar çok iyi, koşullar çok iyi, insan ilişkileri harika. Yani Avrupa cennet ve Türkiye cehennem gibi bir algı, bir illüzyon var. Bundan kaynaklı bu. Özellikle beyaz yaka biraz böyle işini hakkıyla yapmaya çalışıyorsa, biraz demokrat bir dünya görüşüne sahipse, biraz geniş bakabiliyorsa ya da Avrupa standartlarında işte insan hakları, özgürlükler vesaire gibi değerleri varsa, böyle bir yaşam tarzı varsa Avrupa beni kırmızı halıyla karşılayacak sanıyor. Yani kapılar, bütün kapılar ardına kadar açılacak. İşte bilim yapmak istiyorum, üniversite bana kadro verecek. Doktor olmak istiyorum, hastaneler kapılarını bana açacak. Öğretmenim,
İşte beni kucaklayacaklar, hemen bana çocukları emanet edecekler ve ben işte çok iyi koşullarda çalışacağım gibi bir yanlış algı diyebilirim. Böyle bir hatalı bilgi var. Bunun böyle olmadığını söylemek istiyorum. Yani burada kimse sizi kırmızı halıyla karşılamıyor, beklemiyor. Avrupa, Türkiye'de tamam beyin göçü bir gerçek. Türkiye gibi, Hindistan gibi, Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri yetişmiş insan gücünü tabii ki istiyorlar, talipler buna. Ama bu şu demek olmuyor. Yani beyin göçü olarak gelen insanlara müthiş olanaklar sunuluyor ve problem yaşamadan entegrasyon süreçlerini tamamlıyorlar ve buraya ait hissediyorlar ve burada mükemmel hayatları oluyor gibi bir gerçeklik yok. Bunu söylemek istedim. Hatta kariyerini burada yeniden başlatıyor diyebiliriz yani. Kariyerini yeniden başlatıyor, hayatını yeniden başlatıyor. Yeniden bir takım hayatındaki belli başlı olmazsa olmazları, mihenk taşlarını, demirbaşları burada tekrar kurmak gerekiyor. Ve bu işte ev değiştirmek olsun, sosyal çevre kurmak olsun, dili öğrenmek ve dili sadece öğrenmek de yetmiyor. Burada ayrı bir belki parantez açmak gerekiyor. Çünkü bizde dil öğrenmek sadece sınav kazanma, sınav geçme, gramer, dil bilgisi boyutunda kalıyor çoğunlukla. Belki çoğu insanın sertifikası var, dil belgesi var ama o dili günlük hayatta ne kadar kullanıyor ya da iş İngilizcesi, iş Almancası ne kadar hakim. Bunlar çok önemli. Dili biliyorum diye gelen insanların konuşamadığını görüyoruz günlük hayatta, iş hayatında. Beyaz yakaya yönelik özellikle böyle bir algı olduğunu düşünüyorum ve bunun nedeninin maalesef sosyal medya olduğunu düşünüyorum. Göçe dair en böyle kitabın ortasından konuşmak gerekirse söylenebilecek en temel şeylerden biri ne bir cennet ne bir cehennem. Yani nasıl siz 20 yaşındasınız, 30, 40, 50 kaç yaşındaysanız bundan önceki hayatınız yani ne cennet ne cehennemdi değil mi? Olumlu ve olumsuz şeylerin bir karışımıydı. Göçten sonraki hayatınız da böyle olacak. Yani dünyanın en iyi ülkesine de gitseniz yine olumlu ve olumsuz şeyler yaşayacaksınız. Yine pozitifler, yine negatifler olacak. Bu biraz sizin muhakemenizle, kendinize, hayata, insana, işinize nasıl baktığınızla ilgili. Yani biraz sizin pencerenizden bir olay ve değişken o yüzden. Yani Görüntüyü kadar yüzeysel bir konu değil. kesinlikle Göç etmek, değil. ben burada mutlu değilim ve buradan çıkayım gideyim, gittiğim yerde çok güzel yaşayacağım gibi iki köşeli. Kesinlikle siyah ya da beyaz değil. Yani bazı kişiler, kurumlar bunun ticaretini de yapıyorlar. Göç bir ticarete, ya zaten göç uzun zamandır ticareti yapılan bir şey de Avrupa'ya göç, Almanya'ya göç özellikle son yıllarda bu nitelikli iş gücünün, beyaz yakanın buraya göçü müthiş bir pazar yarattı. Yani bu iş üzerinden ticaret yapan, insanları buraya gelmeye teşvik eden çok fazla kişi, kurum, yapı türedi. Sosyal medyada da bunların çok fazla kanalları var. Bu insanlar aslında biraz umut tüccarlığı, umut ticareti yapıyorlar. Yani hep pozitif yanlarını göstermek ya da hadi çıkın gelin demek çok mantıklı gelmiyor bana. İş biraz reklama döndüğü için biz çoğu yerde işte Almanya'ya gidenleri görüyoruz. Havalimanında karşılananları görüyoruz ya da sosyal medyada hesap açıp Türk takipçilerine bakın Almanya'da bu böyledir, şu şöyledir, bunun kuralı budur diye ya da market videoları çekip karşılaştırma yapan çok fazla insan görüyoruz. Ama biz o insanların 1 yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra neyle karşı karşıya geldiklerini, nasıl bir psikolojide olduklarını, dönüp dönmediklerini, mutlu olup olmadıklarını, yaşadıkları zorlukları bilmiyoruz. Kimse ben bugün ne kadar mutsuzum diye oraya bir post koymuyor. Dolayısıyla bu göç olayında da öyle. O sessizliğin içine işte bürünüyor, gidiyor. Tabii herkes göçün pozitif kısımlarını paylaşıyor. Ucuz market alışverişlerini, işte turistik yerleri, katedralleri vesaire, doğayı, şunu bunu çekip koyuyor. Arka planında çok daha fazla hikaye var. Çok daha derinlik var.
O kısımları da belki biraz irdelemek, konuşmak, anlamak gerekiyor. Bu da yaşanmadan çok anlaşılabilecek bir şey değil. Siz ne kadar yüzme bilmeyen birine ne anlatırsanız anlatın, o kişi bunu suya girdiğinde anlayabiliyor. Biraz Almanca eğitimi aldın. Ondan sonra geldin. Almanya'da yaşıyorsun. Hayatın kurtuluyor mu? Ya Bir de hayatın kurtulmasından İş anladığın bulmak kolay mı o kadar? iş bulmak kolay değil kesinlikle. Benim deneyimlediğim, benim çok büyük sorunum olmadı işle ilgili ama çevremde deneyimlediğim işte o bahsettiğimiz umut ticaretinden kaynaklı, o sosyal medya yanılsamasından kaynaklı sanki çok fazla iş var ve çok fazla insana ihtiyaç var. Gittiğim gibi iş bulurum, beğenmezsem başka iş bulurum ve çok yüksek meblağlara çalışabilirim, çok büyük paralar kazanabilirim algısı çok fazla var ve bu yanlış. Öyle değil mi? Bu tamamen yanlış. Mark zamanında belki Euro'dan önce, Avrupa Euro'ya geçmeden. Yani şöyle bir Almanya şey Euro'ya var değil mi? Çok eleman aranıyor. Çıkın gelin. Çıkın gelin deniliyor ama yani herkes gerçekten o kadar adam mı arıyor? Almanya işsizlikten yıkılıyor. Hemen iş bulabilmek kolay mı ya? Hayır. Değil mi? Bu gerçeği yansıtmıyor. Kesinlikle yansıtmıyor. Tabii ki Türkiye'de de bir sürü iş arayan insan vardır. Ya iş ilanı vardır. İş ilanı her yerde var. İşçi, eleman, personel herkes arıyor. Ama yani Almanya tuttuğunu alıyor, her gelene de bir iş veriyor ve çok iyi kazançlar var diye bir şey yok. O vasıfları yerine getirmeyene, o işe uygun olmayanı zaten almıyor. Aldığını da belli bir disipline gerçekten çalıştırıyor. Yani gerçekten mesai yapıyor Almanya'da çalışan bir kargocu, bir şoför, bir öğretmen, her sektörden insan. Bir de gerçekten 2-3 yıl çok tehlikeli sanırım, yani iş değiştirmede kısıtlamalar var. Yani geldiğin uzmanlık sahibi olduğun mesleği en az 2-3 yıl burada yaptıktan sonra başka bir alanda, başka bir meslekte çalışabiliyorsun. Buraya geliş amacın ya da burada bulunma nedenin direkt oturumunla bağlantılı olduğu için, ki buraya yeni gelen bir insan süreli oturum alıyor. Ve bu belki birkaç kere tekrarlanıyor. Yani 2 yıl, 3 yıl, bir daha gittin, bir daha 1,5 yıl, 2 yıl, 3 yıl sana süreli oturum veriliyor. Sabit bir işte istikrarlı olduğunu göstermen gerekiyor. Dolayısıyla senin iş ilişkinin bozulması direkt oturumunu da etkiliyor. İş ilişkin bozulduğunda ya da istediğin gibi gitmediğinde yabancılar dairesi sana çok rahat ülkene dönmen gerekiyor diyebiliyor.